Herkese merhabalar. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Venedik şalı yapımını sizlerle paylaşacağım. Yapımı çok kolay, çok amaçlı kullanabileceğimiz bir model. Resimlerde de her türlü giydiğimiz şekilde paylaştım. Modelimizin ön yüzeyi. Şişle ördüm. Uzun bir parça örüyoruz. İki ucunu birleştiriyoruz ve yakası modeli oluyor. Öbür iki ucuna da iki tane püskül takıyoruz. 36, 38, 40 bedene göre uygun. 4 yumak ip kullandım. Bel hizasında ördüm. Daha uzun da yapabiliriz. Montumuzun içerisinde de omuzlarımızın üzerini kaplamadığı için potluk oluşmadan yelek şeklinde ve kapşonlu takarak da kullanabiliriz. İstersek bu şekilde V yakalı modelinde kullanabiliriz. Veya ters tarafını çevirerek degaje yaka olarak da kullanabiliriz. Şal olarak da çok güzel bir model. Yapımına başlayalım. Şalımız için Nako ombre ipini kullanıyorum. Renk kodu 20310. 100 gram 190 metre. 6 numaralı şiş kullanıyorum. Elimiz sıkı ise 7 numaralı şiş de kullanabiliriz. Uzun bir ip bırakıyorum. ...75 adet ilmek atıyoruz. Elimi şu şekilde tutuyorum. Şişimi ipten tutturdum. Baş parmağımın olduğu noktadan ipi çekiyorum. Şişe getiriyorum. İlmek atıyorum. Baş parmağımdaki ipi alıyorum. İşaret parmağımın olduğu ipi çekiyorum. Arasından geçiriyorum. İlmek atıyorum. İpi çekiyorum elimle. Şişe yerleştiriyorum. ...75 adet ilmek attım. Sıkı örmeyelim. Şöyle rahat şişin üzerinde hareket etsin ilmeklerimiz. Sıkı yaparsak örerken zorlanırız. Biraz ipim arttı. Az bir pay bırakarak ipimi burada kesiyorum. İlmeklerimizi attık. Hiç şiş kullanmamış arkadaşlar da çok rahatlıkla yapabilir. Sadece düz örgü örüyoruz. Yavaş ve anlaşılır şekilde anlatacağım. İlmeklerimizi attık. Boş şişimi alıyorum. Şişin ucuna yaklaştırıyorum. İlk ilmeğimin dışa bakan tarafından şişimi çıkartıyorum. İpimi alıyorum. Üstten doluyorum. Alttan da dolayabiliriz. Hangisi daha rahatımıza gelirse. İlmeğin içerisinden ipimi doladığım şişimi alıyorum. İlmeği boşa bırakıyorum. Öbür şişe aktarıyorum. Yanındaki ilmeğin dışa bakan tarafından şişi çıkartıyorum. Üstten doluyorum. İç kısmından doladığım ipi çıkartıyorum. Baştaki ipi de şöyle elimle itiyorum. Öbür şişe aktarıyorum.
Üstten doluyorum. İç kısmından çıkartıyorum. Boş olan şişimize aktardık. İlmeklerimizi de şöyle uca doğru yaklaştırırsak daha rahat yapabiliriz. Üstten doluyorum. İç kısmından çıkartıyorum. Çok kolay. Sık örmüyoruz. Bakın şişin üzerinde rahat hareket ediyor. Sıramızın sonuna kadar gelelim. Sıramızın sonuna geldik. Son ilmeği de alıyorum. Üstten doluyorum. Şişimi boşalttım. Şöyle ilmeklerimi açarak ölçümünü veriyorum. 60 santim genişliğinde. Modelimiz bitene kadar aynı şekilde ilerliyoruz. İlk ilmeğimin içerisinden dışa bakan tarafından alıyorum. Üstten doluyorum. İlmeğin içerisinden öbür şişe aktarıyorum. Uzun bir parça öreceğiz. Bel hizasına gelene kadar örüyorum. Daha uzun da yapabiliriz. Resimde gördüğünüz gibi düz örüyoruz. İstediğim uzunluğa gelene kadar ilerliyorum. İstediğim ölçüye gelene kadar ilerledim. Son sıramızı yapıyoruz. İlmeklerimizi keserek bitiriyoruz. Yine aynı şekilde yapıyoruz. Burada 2 ilmeğimizi birden alıyoruz. 2 ilmeği alıyorum. Üstten doluyorum. İkisini birden çekip bir tane ilmek çıkartıyorum. Bir ilmeği çıkarttığım ilmeği öbür şişe alıyorum. 2 ilmeği şişin içerisinden geçiriyorum. İpimi doluyorum. Bir tane ilmek çıkartıyorum. Yine bir ilmeği dolu olan şişe aktardım. 2 tane ilmeği alıyorum. Üstten doluyorum. Bir tane ilmek çıkartıyorum. İlmeklerimizi eksilterek sıramızın sonuna geldik. Son 3 tane ilmeğim var. 2 ilmeği birden alıyorum. Bir tane eksilterek öbür şişime aktarıyorum. Son 2 ilmeğim var. Doluyorum. Bir tane ilmek çıkartıyorum. Burada da uzun bir ip bırakıyorum dikmek için.
ipimi burada kesiyorum. Ölçümünü veriyorum. Uzun bir parça ördük. Uzunluğu 140 santim. 55 inç. Genişliği 60 santim. 23,5 inç. Şimdi şalımızı dikeceğiz. İki uç parçasını şu şekilde birleştiriyoruz. Uzun bir ip bırakmıştık. 30 santim uzunluğunda ilmek belirleyicilerle belirleyeceğim. İpimi iğneden geçiriyorum. Modelimizin düz tarafı. Ters tarafını çeviriyorum. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Uç kısmından burası bizim başladığımız nokta, burası bitirdiğimiz nokta. Uç kısmından iğne ile geçirdim. Aynı noktadan bir kez daha geçiriyorum. Ucunu sağlamlaştırıyorum. Şimdi karşılıklı gelecek şekilde tutuyorum. İpimizin çıktığı dip noktasından şöyle dikiyorum. İpin gerisinden alıyorum ki daha sağlam ve sökülmeden dikelim. Modelimizin iki ucunu birleştirdik. İç kısmı diktiğimiz yer, boğaz açıklığı, öbür iki ucuna da püskül yapacağız. Modelimizin püskülünü yapacağız. Küçük bir püskül yaptım. Daha uzun da yapabiliriz. 18 santim uzunluğunda 65 adet ip kestim. Daha yoğun olmasını istersek daha fazla yapabiliriz. Şöyle ipimi ikiye katlıyorum. Uzun bir ip kesiyorum. Kestiğim ipleri ipin üzerine yerleştiriyorum. Ortalıyorum. Tam ortasından bir düğüm atıyorum.
Çeviriyorum. Sıkı sıkıya bir kez daha düğümlüyorum. Topluyorum. Bir tane ipimi şu şekilde dışarıya veriyorum. Elimle tutuyorum. Bir tane ipimi de doluyorum. İyice sıktırıyorum. İğneden geçiriyorum. Dış kısmından şimdi tekrar iç kısmından tam tepe noktasından iğnemi çıkartıyorum. Uzun olan ipimi de şu şekilde kesiyorum. Buradan da püsküllerimizi düzgün bir şekilde kesip fazlalıkları alıyoruz. İki tane püskülümüzü de hazırladık. Modelimizin öbür uç kısmından birleştireceğiz. Bir tane ipimi iğneden geçiriyorum. Birini boşta bırakıyorum. Tam şu uç kısmından iğnemle içeriye alıyorum. Buradan da öbür ipimi alarak düğüm atıyorum. Bir kez daha düğüm atıyorum. Burada ipimi kesiyorum. Modelimizin öbür ucuna da püskülümüzü dikip gelelim. Modelimiz bitti. Çok hoş oldu. Ön yüzeyi istediğimiz şekilde kullanabiliriz. Aynı ölçülerde yaptığımızda 4 yumak ip yeterli geldi. Umarım yardımcı olmuşumdur. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günlerde kullanın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.